Benim içimde kalan en büyük yara ise ben o zamanlar doktoruma ricada bulunmuştum. Kendisine beni kadın değil de erkek yapmalarını söylediğimde bana şunu söylemişti. Hayır, biz babanla konuştuk. Biz seni cici bir kız yapacağız. Ama hiçbir zaman o dedikleri cici kız olmadım. Hiçbir zaman da acı olarak bu içimde kalmıştır. Bir mecburiyet dayatması olmuştur benim için. Bir köyde doğdum. Hakikaten bugünkü iletişimin pek olmadığı bir köyde doğdum. İlk olarak sanırım 5 veya 6 yaşlarında iken evimizin önünde oynarken köyün birkaç yaşlı kadınıyla annemin beni yakalayıp apışarımı bir doktor edasıyla baktıklarını hatırlıyorum. Ve orada yorumlar yapmışlardı. İşte bak şuradan açılır, buradan açılır vesaire durumlarla ben feryat figan çığlıklar atarken annemin onlara minnettarlık duyduğunu biliyorum. Ve ben ilk defa genital bölgemle zihnimin arasında bir köprü oluştuğunu ve ilk defa orada diğer insanlardan farklı olduğumu konusunda bir kanaat oluşmuştu bende. İlk o şekilde öğrendim. Daha sonrasında ikinci bu durumla karşılaşmam, çocukların sürekli bana Kürtçe lakaplar takarak işte çift cinsiyetli veya işte o vejinası olmayan, şu olmayan, bu olmayan lakaplarla sürekli bağırarak, çağırarak beni dışlamalarıyla başladı. Sürekli annemin sadece benim için kendini siper ettiğini, çocuklarla ve aileleriyle kavga ettiklerini hatırlıyorum. Zamanla ilkokula gitme yaşım geldiğinde biraz da vücutsal yapımın çok diğer çocuklara nazaran daha güçlü ve kuvvetli olduğundan dolayı babamın her gün diğer çocukların bu lakaplarla bana bağırmalarından dolayı onları dövebileceğimi ve her gün okuldan bir belayla eve gelebileceğimi diyerek ailece karar alıp beni okula göndermediler. Hatta bu yönde abim beni ciddi şekilde tehdit ederek öğretmenler köyden geçtiğinde saklanmamı, kimseye görünmemem konusunda ciddi uyarılar almıştım. Böylece okula gitmedim ama içimdeki okuma, yazma, öğrenme isteğini hiçbir zaman yitirmedim. Çünkü dünyayı tanımak istiyordum, okumak istiyordum. Sevdiğim kuzenlerim, diğerlerini yarı tehditle, yarı da sevgiyle günlük okuldan ne öğrendiklerini bana anlatmaları için, bana da okuma, yazma öğretmeleri için sıraya koymuştum. Böylece diyebilirim ki onlardan önce okuma, yazmayı öğrendim diyebilirim. Ben bir çocuk olarak bir farklılığı kendimde bilmezken etraftaki bakış açıları ve konuşmalar benim bir farklı olduğumu, hatta bu yönde hep ben diğer çocukların genital bölgelerini çok merak edip acaba benimkinden farklılıkları nedir diye hep bir merak içerisindeydim. İlk o zamanlar başladı ama tabii yaş büyüyünce, geliştikçe o farklılığın farkına vardırtırıyorlar. Yani kendin varmasan bile bunu dayatıyorlar yani bir şekilde. Oysa sen de diğer çocuklarla aynısın. Sen de koşmayı, gülmeyi, okumayı, her şeyi arzulayan bir çocuksun. Oynamayı arzulayan bir çocuksun ama bütün bunlardan yanında bir koruyucu veya seni savunacak biri olmayınca hepsinden dışlanıyorsun. Böylece aslında ta çocukluktan başlayarak gerek aile, gerekse toplum sana izole bir hayatı, kendin iç dünyana kapanma hayatı dayatıyorlar. Yani onun ötesinde bir durum yaratmıyorlar insana. Okula gönderilmediğim için çocuk yaşta iş hayatına verdiler. Ailem mesela bir düğüne veya sosyal bir ortamda ben de utanarak götürmemelerinden
bir köşeye bırakıp söz konusu para ve gelir olunca bu utançların hepsini bir köşeye atıp beni iş hayatına attılar. İş hayatında eğer etrafında akrabaların vesaire şuyun buyun koruyucu bir kalkanın olmadığı müddetçe orada da bir deli edilme adayısın. Daha ileriki yaşlarda büyük bir şehirde iş hayatına atıldığında orada daha çok zorluklar çekiyorsun. Şöyle, zaten sana ait olmayan bir cinsiyet atamasında bulunmuş, kendi tercihin olmayan bir cinsiyet atamasında bulunulmuş. Bir kadın olarak sen yaşamını sürdüreceksin. Oysa senin fizyonomi yapın hiçbir şekilde bir kadın normuna uymuyor. Gerek ses tonundan, gerek duruşundan, gerek her şeyinden yapmacık bir hayat dayatmasından başka bir şey yaratmıyor. Eğer atadıkları bir kadın cinsiyeti ise bir kadın gibi olmak zorundasın. Çünkü otomatikmen orada bile acabalarla insanlar, mesela atıyorum ben göğüslerim çok küçük ve belirsiz olduğundan dolayı sürekli büyük sütyenler takıp işte daha çok bir kız davranışları içerisinde görünmeye çalışıyordum. Veya ses tonumu daha nazik ve daha kibar sunmaya çalışıyordum. Yani ben değildim. Ancak eve gittiğimde işte kendim olabiliyordum veya ses tonumu o yapmacıklıktan çıkartıp normal bir kendim olabiliyordum. Yani bu her yerde, yani dışarıya çıktığınız anda insanların kafasında senin fizyonomi duruşunu bakarak onlarca yorumda bulunabiliyorlar. Yani ya bu işte kız mı erkek mi, dönme mi, travesti mi, trans mı, hep bu şüphelerle, bu gözle bakıyorlar. Yani eğer ki zaten çocuk yaşta senin bedensel gelişimini hesaba katmayıp bir cinsiyet atamasında bulunuyorlar. Zaten o şekilde oluyor aileyle doktorların işbirliğinde. Zaten ayak uyduramıyorsun. Kadınların bir el yapısı, bir ayak yapısı, yani bir 43 numara, 44 numara ayakkabıyla veya ellerinin büyüklüğünü vesaire şuyu buyu hepsi insanların gözünden kaçıyor ve sen hep yarım yaşıyorsun toplumun içerisinde. Ya kendin olmuyorsun, tanımın yok. Hep insanlar bu şüpheyle bakıyor. Dostluklarda bile öyle oluyor yani. Şimdi zaten ilk dünyaya geldiğinde aile büyük bir hayal kırıklığı içerisinden bir panikle, bir kabullenmemeyle, eyvah bu nedir düşüncesiyle başvurdukları sağlık kuruluşları ve doktor. Artık sen iraden yok, artık doktorun ve ailenin iki dudağı arasındasın. Daha doğrusu doktorun iki dudağı arasındasın. Aile zaten o anda ne yaptığını bilmediğinden dolayı doktor bu yönde yönlendirmelerde bulunuyor. Doktor kız olacak diyorsa kızsın, erkek olacak diyorsa erkeksin. Ama orada o insanın iradesi söz konusu değil. O insanın ergenlik yaşına geldiğinde ne hissedebileceğini, kendini ne olarak göreceğini, bu hiçbir şekilde hesaba katılmıyor. Yani o küçücük yaşlarımızda bedenlerimize yapılan bu müdahaleler bizim için iyilik olarak düşünülse de aslında yaptıkları en büyük kötülüktür. Çünkü belli bir yaştan sonra kendini eğer illaki bir cinsiyete ait hissedeceksen, belli bir ergenlik yaşında o cinsiyete ait hissetme durumun oluyor. Ama bu böyle değil. Bir karar veriliyor, bazı testler yapılıyor. Evet, toplumda, okulda zorlanmasın, toplumda zorlanmasın, işte şu olmasın, insanlar farklı bir gözle bakmasınlar diye daha küçük yaştayken böyle iradeleri dışında beden bütünlüklerine müdahaleler edilip ameliyatlardan geçiriliyor. Ameliyatlar başarılı mı? Hiçbiri başarılı değil. Sadece hadım ediliyorsun. Yani belli bir yaşa geldiğinde eğer sen kendini kadın gibi hissediyorsan, evet, bunun kararını insan kendisi vermeli. Erkek gibi hissediyorsan bunun kararını yine kendin vermeli. Ama onların atadığı bir cinsiyetle toplumda yaşamak sadece
toplumun ötekisi ve izole bir hayattan başka, izole bir iş dünyasından başka hiçbir şey bize verdiği yok. Bu dünyada kanıtlanmıştır. Şu ana kadar 60-70'lerde başlayan bizlerle ilgili bu ameliyatlarda hiçbir şekilde bizim üzerimizde bir olumlu etki yaratmadığını, tam tersine sakatlayıcı ve bizi hayata küstüren operasyonlar olarak ele alıyoruz. Doktor ve hastaneler en çok onlardan duyduğum kelime toplumsal ahlakı göz önünde bulundurulması gerektiğini ve bunun muhakkak surette acilen ya kadın ya erkek olarak yaşama atılmalarını söylüyor. Oysa gerçeklik öyle değildir yani. Ben belli bir yaşa geldikten sonra bana atanan bir cinsiyeti ben haykırarak söylüyorum, reddediyorum. Çünkü ben onların atadığı o cinsiyete ben kendime ait hissetmiyorum. Ama ben çocukken zaten bir de işin kolaylılığı var, bu bir gerçektir. Daha çok kadın yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü kadınlar toplumda daha çok kolay baskılanabiliyor. Toplumda kadınlar daha çok kolay susturulabiliyor. İşin kolayına kaçmanın bir tarafı o olarak algılıyorum. Ha, erkek olursan biraz daha özgüvenli toplumda yaşarsın. Ataerkilin hüküm olduğu bir toplumda seni izole edip susturmak ve bir cinsiyete mahkum etmek onların daha çok kolayına geliyor. Bunun da toplum ahlakı adı altında. Yani sanki biz bu dünyaya bu şekilde geldiğimizde toplum ahlakını bozuyoruz gibi bir dünya yaratıyor. Hayır, öyle değil. Tarih boyunca bizler vardık. Tarihler boyunca da olacağız. Bunu 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında ameliyatların bunların çözüm olmadığını artık dünya bunu biliyor. Ve pek çok ülkede bu yönde Avrupa'da olsun, duyarlı ülkelerde olsun bu tür ameliyatların yanlış olduğunu, bu insanları sakatlayan bir cinsiyet ataması olduğunu, insanların iradesi dışında beden bütünlüklerinin yok edilmesini artık anlaşılmıştır. Yani artık Türkiye'de de bu yanlıştan dönülmesinin zamanı geldiğine inanıyorum. Evet, aile panik yapmamalı. Evet, çocuğu interseks dünyaya gelebilir. Bu dünyanın sonu değildir. Burada bizim ihtiyacımız olan onların acilen irdiş edip, hadım edip ameliyatlarına ihtiyacımız yok. Biz bu şekilde de yaşayabiliriz. Bizim ihtiyacımız olan gerek sağlık alanında, gerek okul hayatında, yaşamımızda bizleri psikolojikmen desteklemeleri ve eğer illaki bir cinsiyet atanmamız gerekiyorsa bu kararı bize bırakmaları gerekiyor. Öyle kendi kafalarınca bu cinsiyeti atamamaları gerekiyor. Yani artık zorlanıyoruz. Atadıkları, yani ameliyat ettikleri veya bir cinsiyet atamasında bulundukları ne ailelere ne de interseks bireye hiçbir huzur getirmediğini açıktır. Doktorlara çocuk yaşta ameliyat edilen tüm intersekslerin zerre kadar bir sempati duymadıklarını, hatta kafalarında kendi katilleri olarak da dahi gördüklerini diyebilirim. Ama taparcasını doktorları seven intersekslerse 18-20 yaşlarından sonra onların istedikleri bir yaşam tarzını, kadın yaşam tarzı veya erkekçe yaşam tarzını oluşturan operasyonlar yaptıklarında o insanlar mutlu oluyor. Çünkü ister istemez büyüdüğünde sorguluyorsun, bedeninin farklı olduğunu görebiliyorsun, diğer insanlardan farklı olduğunu görebiliyorsun. Yani hem eril hem dişil bir dünya bakış açısına sahip olduğunu görebiliyorsun. Bu doğru değil, yani bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğine inanıyorum. Ben şunu söyleyeyim, onların karşısında 100 tane çocuk yaşta ameliyat ettiklerini ve hayatta mutsuz yaşadıklarını, izole yaşadıklarını insan çıkartabilirim doktorlara, ama çocuk yaşta interseks bir ameliyatı gerçekleştirip de hayatından çok memnun olan onlar bir kişi veya çıkaramazlar veya böyle bir
bir şey, iyi bir şey olarak değerlendiren interseks olduğunu hiç görmüyorum. Çünkü büyüdükçe dünyamız değişiyor ve zorlanıyoruz yani. Interseks nedir? Interseks ne eril ne de dişil görünümüne uymayan farklı bir genital bölge veya işte kromozom farklılıklarıyla dünyaya gelen insanlardır. Ve yani dediğim gibi 16 eril ve dişilin bir taraf koyarsak aradaki o bölümde 16 tane şu anda bilimsel olarak keşfedilmiş cinsiyet farklılıkları mevcuttur. Bütün toplumlar kadın ve erkek üzerine kurulmuş gibi bir durum söz konusu. Oysa kesinlikle öyle değil yani. İnsanlar interseks veya işte duydukları çift cinsiyet, hem vajina hem penis veya işte böyle fantazi saçma sapan gözlerle bakan insanlar var. Bu gerçekliği kesinlikle yansıtmıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani genital bölge veya doğurganlık veya üreme olarak interseksleri değerlendirmek mümkün değil. Çünkü çok çeşitlilik var bu alanda dediğim gibi. Yani yanlış bilenler için şunu söyleyeyim. Yani interseks dediğinde bir hastalık olduğunu reddediyoruz. İşte hermafrodit denmesini reddediyoruz. Çift cinsiyetli demeni reddediyoruz. Bunlar değil. Yani biyolojik farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz bütün insanlar için vardır ve var olacaktır. Ama insanlar sanki biz yaratıkmışız gibi şudur budur saçma sapan sorulara mesela maruz kalabiliyoruz. Hani desem ki ben bir interseksim, hemen işin fantazi bölümüne saçma sapan sorular geliyor, rahatsız edici sorular geliyor. Örneğin işte hem penis hem vajina, öyle bir şey söz konusu değil yani. Şunu söyleyeyim, dünyaya interseks olarak gelen insanların inan ki iç dünyaları hiç birbirinden farklı değil. Interseksler dünyada, inanın ki ben sadece şunu söyleyeyim, dünyanın neresinde olursanız olun yaşadıklarımızın aynı olduğundan dolayı intersekslerin dünyaları, iç yapıları hep aynıdır. Bu Afrika'da sazlık bir evde doğsan da, New York'ta bir milyarderin çocuğu olsan da, Orta Doğu'da kapalı bir toplumda olsan da ortak iç dünyalarımız ve yaşadıklarımız hep aynıdır. Bunu nedenlere koymak gerekirse insanların ve toplumların bakış açılarıdır. İnsanların hep eril ve dişil kimliği üzerinden insanlara baktıklarından dolayı, bizim de farklı olduğumuzdan dolayı dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi interseksle konuşursanız konuşun, aynı cümleleri duyacaksınız, aynı iş dünyalarını, aynı izole bir hayat biçimi olduklarını görürsünüz. Bunu hele biraz da yoksulluğun ve etnik kökeninin de verdiği bir ötekileştirme varsa, interfobik artık dünyada her yerde intersekslerin maruz kaldığı bir durum diyebilirim yani. 1000 tane interseks konuşmasına gerek yok. Bir tane interseks konuşması binlerce interseksin dili demektir. Okul hayatındaki ötekileştirmeden anlarsınız, iş hayatındaki ötekileştirmeden anlarsınız. Siz ne kadar, yani eğer intersekseniz normal bir kadın ve erkeğin 10 katı bile iş hayatında çaba harcamanız gerekiyor ki kabul görebilirsiniz. Dünya ile ilgili öyle durumda yaşıyoruz ki hayal kurmamızı bile zorlaştırıyor işin gerçeği. Ben cinsiyetlerin ayrılmadığı, kategorilere bölünmediği, kadınlar, erkekler, eşcinseller,
işte vesaire bunların yadırganmadığı, herkesin kendi özgür öz yapısıyla yaşama tutunan bir dünya istiyorum. Yani ben saf dişil bir kadınım diye benden üstün değil veya saf işte bir erkeğim diye benden üstün değildir. Bir kere biz insan odaklı bu dünyaya bakmak zorundayız. Ve hayalim insanı fizyonomi yapısıyla eleştirmediği veya o gözle bakmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu dünya aslında çok uzak değil. Bütün insanlar için uzak değil. Ama toplumsal geleneği ve ataerkil toplumların bu gelenekçi yaşam tarzını yıkılmadığı müddetçe hiçbir bireyin kendi öz yaşam tarzını ve bir dünya yaratacağına inanmıyorum ve bunun için mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum.